Merhaba, Ekonomi 101 serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün herkesin merak ettiği bir soruya yanıt arıyoruz. Dolar neden yükselir, neden düşer? Sizce doların yükselmesinin en büyük nedeni nedir? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Şimdi döviz kuru ne demek? Aslında olay çok basit. Dolar, euro ve diğer para birimlerinin TL karşısındaki değeri. Örneğin 1 dolar 30 TL ise bu TL'nin dolar karşısındaki değerini gösteriyor. Peki ya 1 dolar 35 TL olursa TL değer kaybetmiş demektir. Ya da 1 dolar 25 TL olursa TL değer kazanmış demektir. Ama asıl soru şu. Bu değişimler neden oluyor? İşte şimdi işin içine ekonomi giriyor. Doların yükselmesini sağlayan 4 ana sebep var. Hadi birlikte bakalım. Enflasyon ve alım gücü. Enflasyon varsa TL değer kaybeder ve insanlar daha güvenli limanlara yönelir. Örneğin Türkiye'de enflasyon arttığında paramızın alım gücü azalır. İnsanlar da TL değer kaybediyor. En iyisi dolar alayım diye düşünür. Ve ne olur? Dolar talebi artar, fiyat yükselir. 2. Faiz oranları ve Merkez Bankası politikaları. Dolar ile faiz arasında doğrudan bir bağlantı var. Eğer faizler yüksekse yatırımcılar TL'de kalmayı tercih eder ve dolar düşer. Ama faiz düşükse insanlar TL'de kalmak yerine dolara yönelir ve dolar yükselir. Örneğin Merkez Bankası faizi indirirse genelde dolar yükselişe geçer. 3. Arz ve talep dengesi. Burası çok önemli. Doları bir mal gibi düşünün. Eğer herkes dolar almak isterse fiyatı artar. Peki ya satmak isterse işte o zaman fiyatı düşer. Türkiye ithalat yaptığında dolar talebi artar ve kur yükselir. İhracat yaparsak ve ülkeye dolar gidiş olursa kur düşer. 4. Küresel ekonomi ve dış faktörler. Dolar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada işlem gören bir para birimi. Eğer ABD Merkez Bankası FED faiz artırırsa yatırımcılar TL yerine dolara yönelir ve kur artar. Küresel krizler, savaşlar veya pandemiler insanları daha güvenli bir yatırım aracı olan dolara yönlendirir. Bunlar doların yükselmesine neden olan başlıca faktörler. Peki dolar düşebilir mi? Evet. İşte 3 temel sebep. 1. Türkiye'ye döviz girişi artarsa, eğer ülkeye turizm, ihracat ve yabancı yatırımcılar sayesinde daha fazla dolar giderse fiyat düşer. Örneğin turizm sezonunda Türkiye milyonlarca dolar giriş yapar ve bu TL'nin değerini arttırabilir. Tamam, dolar neden yükseliyor ve düşüyor anladık. Peki bu bizi nasıl etkiliyor? Dolar yükseldiğinde ne olur? İthal ürünlerin fiyatı artar. Telefon, araba, bilgisayar, akaryakıt ve benzeri gibi. Gıda fiyatları yükselir. İthal edilen ürünlerin maliyeti artar. Enflasyon yükselir, kredi çekmek zorlaşır. Dolar düştüğünde ne olur? İthal ürünlerin fiyatı düşebilir. Enflasyon kontrol altına alınabilir. Şirketler ve devlet için borçlanma maliyetleri azalabilir. Sonuç olarak dolar kuru bizim günlük yaşamımızı doğrudan etkileyen bir faktör. 2. Merkez Bankası müdahale ederse. Eğer Merkez Bankası piyasaya dolar sürerse veya faizleri arttırırsa kur aşağıya çekebilir. Ama bu müdahaleler genellikle geçici etkiler yaratır. 3. ABD ekonomisinde sorun çıkarsa. ABD ekonomisi resesyona girerse yatırımcılar dolardan kaçmaya başlar ve dolar küresel olarak değer kaybedebilir. Tahminlerinizi ve görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve Ekonomi 101 serisinin devamı için abone olmayı unutmayın.